Sevgili dinleyici, hayat çoğu zaman seçimlerden ibarettir. Ama bazen seçemediğimiz, yıllarca ertelediğimiz, dokunmaya cesaret edemediğimiz şeyler olur. Bugün sana böyle bir hikaye anlatacağım. Hikayemizin adı Görmezden Gelinen Kapı. Ayhan her gün aynı sokaktan geçerdi. Sokağın sonunda kimsenin dikkat etmediği eski bir kapı vardı. Boyaları dökülmüş, paslanmış. Yıllardır açılmamış gibi. Ama Ayhan için o kapı bir çağrı gibiydi. Çocukken kurduğu hayalleri hatırlatıyordu ona. Küçükken ressam olmak istemişti. Ama babası bir gün sertçe "Ressamlıkla mı para kazanılır? Memur ol, garanti işin olsun." demişti. O günden sonra Ayhan hayallerinin kapısını kapatmıştı. Ve o kapı yıllardır zihninde paslanmış bir hatıra gibi duruyordu. Bir akşamüstü Ayhan yine aynı sokaktan geçerken rüzgar hafifçe esti. Eski kapı gıcırdayarak aralandı. O an Ayhan'ın kalbi hızlandı. Yıllardır bastırdığı bir şey içinden yükseldi. Ya bu kapının ardında başka bir hayat varsa diye sordu kendine. Bir adım attı ama durdu. Çünkü hemen zihninde başka sesler yankılandı. Ya hata yaparsan, ya pişman olursan, ya başaramazsan. Ayhan geri çekildi. Kapı yine kapandı. O gece yatağa uzandı. Ama gözlerini kapattığında hep o kapıyı gördü. Kapanıyor, açılıyor ve yine kapanıyordu. Ve her seferinde içinden bir ses fısıldıyordu. Cesaret edersen başka bir hayat seni bekliyor. Ama başka bir ses daha vardı Ayhan'ın içinde. Çocukluğundan beri taşıdığı babasının sesi. Hayallerle vakit kaybetme, güvenli yolu seç diyordu babası hep. Ayhan'ın içi parçalandı. Çünkü aslında tüm hayatını kendi sesiyle değil, başkalarının sesiyle yaşamıştı. Sabah uyandığında yine aynı sokaktan geçti. Kapının önünde durdu. Elini uzattı ama bir kez daha cesaret edemedi. Ve o an fark etti. En büyük pişmanlık yanlış kapıyı açmak değilmiş. Asıl pişmanlık doğru kapının önünde ömür boyu beklemekmiş. Ayhan başını öne eğip yürümeye devam etti. Ama arkasında kalan o kapı zihninde sonsuza dek açık kalacaktı. Hayat bize pek çok kapı gösterir. Bazıları yanlış çıkar, bazıları çıkmaz sokağa açılır. Ama asıl tehlike hiçbir kapıyı açmamaktır. Çünkü bir gün cesaret edemediğimiz seçimler pişmanlık olarak geri döner ve pişmanlık kapanmayan kapılardan çok daha ağırdır. Peki sen, sevgili dinleyici, hayatındaki hangi kapının önünde öylece duruyorsun ve onu açmaya cesaretin var mı? Bu hikayeyi beğendiysen abone olmayı, paylaşmayı ve yorumlarda cevabını bırakmayı unutma. Çünkü belki de senin cevabın bir başkasının kapısını açmasına cesaret verecek.